Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi tavşan anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Tavşan anahtarlık desenlerini istediğiniz büyüklüklerde yapabilir ve istediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilirsiniz. Bu şekilde gayet şirin bir görünüme sahip olacak. Anahtarlığın yapılışında kullanacağım ipin markası Gazzal Baby Cotton ipliktir arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden anahtarlıkların yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte toplam 18 tane ikili trabzan yapacağız halkanın içerisine. ...18 ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisinden kaydırma yapalım ve sihirli halkanın ipini sıkıştırarak arka taraftan düğüm yaparak ipi gizleyelim. İkinci sıra için 2 zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan. Ve birinci sırada sihirli halkanın içerisine yapmış olduğumuz 18 ikili trabzanın her birinin tepesine 2 ikili trabzan yaparak toplam 36 tane ikili trabzan elde edeceğiz. ...36 ikili trabzanı yaptıktan sonra ipi burada keselim. Ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisinden gizli birleştirme yaptıktan sonra ipi arka taraftan gizleyelim. Ve şimdi tavşanın kulakları için istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Ve sabitlerken yapmış olduğumuz ilk zinciri de sayarak toplam 9 tane zincir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içerisine üçlü trabzan yapalım. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Ve yan yana 2 tane yarım trabzan yapalım. Ve sonraki ilmeğin arka kanatlarından başlayarak yan yana toplam 4 tane sık iğne yapalım. Pardon, kayma dikiş yapacağız arkadaşlar. Tekrar 9 zincir. Ve birinci kulakta yaptığımız işlemleri tekrar edelim. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içerisine üçlü trabzan. Yan yana 2 tane ikili trabzan.
Ve yan yana 2 tane yarım trabzan yapalım. Sonraki ilmeğin yine arka tek kanadına kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve hem başlangıç hem de bitiş iplerini arka taraftan gizleyelim. Evet, böylelikle tavşanın birinci aşamasını tamamlamış olduk. Şimdi burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek aynı desenden bir tane daha örelim. Ve şimdi beyaz renk ile etrafını çevreleyeceğiz ve her iki parçayı birleştireceğiz. İç yüzler birbirine bakacak vaziyette birleştirelim. Ve burada ilk ipi sabitlerken yapmış olduğumuz ilmeklerin özellikle dikkat edelim. Bakın ön tarafta 1, 2, 3, dördüncü her iki kanat. Arka taraftan da kulaktan önce 1, 2, 3, dördüncü ilmek. Bu beşinci olabilir, altıncı olabilir. Önemli olan karşılıklı ilmeklerin birleştirerek devam edebilmek. Bir zincir yaptıktan sonra öndeki ve arkadaki trabzanları karşılıklı birleştirerek sık iğne yapalım. Hem ön taraftaki kulakta bulunan zincir ilmekleri ile arka taraftaki zincir ilmeklerini karşılıklı yukarıya doğru birleştirerek sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Aşağı yukarı yine tekrar karşılıklı ilmekleri birleştirmeye devam edelim. Ve iki kulak ortasında yapmış olduğumuz kayma dikişlerinin arka kanatlarını kullanmıştık. Bu kez hem öndeki kanat hem de arkadaki kanatları birlikte birleştirmeye sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ve bu alanda yine toplam 4 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Ve birinci kulağın etrafında yapmış olduğumuz sık iğne çalışmalarını ikinci kulağın tüm etrafı boyunca yaparak aşağı noktaya gelene kadar sık iğne yapmaya devam edelim. Her iki kulağa da sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar ulaştım arkadaşlar ve ikinci kulakta son kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğa geldik. Ve bu alanı da beyaz ile birleştirme yapmaya devam etmeden önce kulaklarda kullanmış olduğumuz renk ile tavşanın burnunu yapalım. Ve bir miktar ip bıraktıktan sonra ilk düğümü yapalım. 3 tane zincir. Birinci zincirin içerisinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım.
Hepsini kapattıktan sonra bir zincir yaparak bir miktar daha ip bırakarak keselim ve ilk sihirli halka boşluğundan bu yapmış olduğumuz fıstığın her iki ucunu geçirerek burada sabitleyelim. Burayı sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım ve trabzanların arasından da bu iki ipi geçirdikten sonra birbirine bağlayalım ki daha sağlam olsun. Evet, şimdi beyaz renk ile sık iğne yaparak halkanın etrafını birleştirmeye devam edelim. En sonki kayma dikişi boşluğu ile arkadaki kayma dikişi boşluğundan ilk sık iğneyi yapalım ve karşılıklı trabzanları birleştirelim. Tüm ilmekleri karşılıklı birleştirdikten sonra anahtarlık klipsini takacak kadar ip bırakarak keselim ve gizli birleştirme yapalım. Evet, iç içe geçmiş V'leri oluşturduktan sonra iğneye takalım ve düğüm yaptıktan sonra anahtarlık klipsini de iki kulak ortasında monte edelim arkadaşlar. Aynı nokta içerisinden iğneyi kulak ortasından geçirebilirsiniz. Evet, anahtarlık klipsini de taktıktan sonra gözler için amigurumi, oynar göz ya da siyah inciler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada her iki kulağı ortalayacak vaziyette ilk yapmış olduğumuz trabzan boşluklarından yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. İsterseniz siyah ip ile burada burnun hemen yan taraflarında bıyık çalışması da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.